Enes Kuşak'ın Halfabe, Hal Diliyle Öğrenmek adlı eseri, dil bilgisindeki ismin halleri konusunu insanın varoluş serüvenine uyarlayan özgün bir deneme kitabıdır. Yazar, insanın kendisini ve hayatın anlamını kavrayabilmesi için bir halfabeye ihtiyaç duyduğunu savunur. Bu kavram, lisan-ı hali, insanın yaşadıkları karşısında aldığı tavırları ve kalpten kalbe ulaşan sessiz iletişimi ifade eder. Kitabın temel sorusu şudur: bir isme sahip olan insan, hayat boyunca içine girdiği halleri nasıl okuyacak ve onlardan nasıl bir anlam çıkaracaktır? İletişim kurduğumuz insanlarla harfsiz, hecesiz, kelimesiz, cümlesiz anlaşabilmek kadim bir lisan çeşididir. Eser, giriş, yalın hal, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma hali ve çıkış olmak üzere 7 bölümden oluşur. Bu yapı yalnızca biçimsel bir düzen değildir. Yalın hal, insanın dünyaya tek başına gelişini, belirtme hali, kendini, ihtiyaçlarını ve yüklerini fark etmesini, yönelme hali, hakikat arayışına dönmesini, bulunma hali, dünyadaki yerini sorgulamasını, ayrılma hali ise vazgeçişi, ölümü ve kavuşmayı temsil eder. Böylece dil bilgisine ait ekler, insan ömrünün duraklarına dönüşür. Uçurumun kenarındaysak uçmaktan başka çaremiz yoktur. Uçuşu hatırlayan insan, çeşitli hallerden geçerek varoluşuna anlam katar. Kitaptaki 40 deneme, 7 şiir ve 7 tepeli seyahat adlı hikaye bu yolculuğu tamamlar. Yalnız gelmek başlıklı denemede insanın anne karnından mezara kadar taşıdığı yalnızlık ele alınır. Yazar, kalabalıkların içinde dahi insanın kendi zihniyle baş başa kaldığını anlatırken, yalnızlığı yalnızca bir eksiklik olarak değil, kişinin kendisini tanımasına imkan veren bir hal olarak yorumlar. Ne halin varsa gör bölümünde ise çoğu zaman öfkeyle kullanılan bir söz, beddua, latife, tehdit, ayrılık ve kültürel hafıza bakımından incelenir. Böylece sıradan bir cümlenin geniş bir kültürel anlam taşıdığı gösterilir. İyileşmek için hasta olmak gerekliydi. Dert olmadan deva olmuyordu. Kitabın güçlü yanlarından biri, büyük meseleleri gündelik hayattan alınmış küçük olaylarla açıklamasıdır. Yoğurt felsefesi bunun en dikkat çekici örneklerindendir. Yazar, küçük oğluna yoğurt yedirmek isterken çocuğun yüzünü çevirmesi üzerine zihninde kurduğu mükemmel çocuk yetiştirme tasarısını sorgular. Bir kaşık yoğurt, çocuğu ebeveynin hayallerine göre biçimlendirmek yerine onun kişiliğine, ilgilerine ve tercihlerine saygı göstermek gerektiğini anlatan bir eğitim dersine dönüşür. Öğretmenlere ve anne babalara çocukların ruhunda onları tanımadan ameliyat yapmamaları çağrısında bulunulur. Üzümlerin üzümlere bakarak aldığı hal ile, isimlerin isimlere bakarak aldığı hal aynıdır. Köprüler kurmakta köprü yalnızca iki yakayı birleştiren mimari bir yapı değildir. İnsanlar, kuşaklar, kültürler, akıl ile kalp ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmanın simgesidir. Buzdağının sakininde ise insan, görünen bedeni ve görünmeyen ruhuyla bir buzdağına benzetilir. Bastırılmış duyguların, hatıraların, mahrumiyetlerin ve söylenemeyen sözlerin görünmeyen kısımda biriktiği anlatılır. Bu benzetme, insanı yalnız dış görünüşüyle değerlendirmenin yetersizliğini ortaya koyar. Sipariş vermek denemesi, teknolojinin sağladığı kolaylıklardan hareketle modern insanın tüketim alışkanlıklarını sorgular. Bir tuşla her şeyi sipariş edebilen insanın kendi yüzünü, yaratılışını ve kaderini seçememesi üzerinden özgürlük, irade ve varoluş meseleleri tartışılır. İnsan ne kadar yorgun olursa olsun, güzel ve iyi bir şey yaptığında içi huzurla dolar. Ben bu duyguyu hal diliyle içine sinmek diye ifade ediyorum. Maske ve markada salgın dönemindeki maskeler, hastalıktan korunma aracının ötesinde insanların aidiyetlerini ve statülerini sergiledikleri bir yüzey olarak değerlendirilir. Ölüm gerçeğiyle karşılaşan insanın kısa süre sonra maskeyi bile gösteriş unsuruna dönüştürmesi, modern hayatın çelişkilerinden biri olarak sunulur. Yeniden doğmak başlıklı yazı, geçmişe fiziksel olarak dönmenin imkansız fakat yaşananları yeniden değerlendirerek değişmenin mümkün olduğunu vurgular. Acı, yenilgi ve yorgunluk burada son değil, yeni bir benliğin doğum sancılarıdır. Kitabın sonundaki 7 tepeli seyahat ise denemelerde işlenen düşünceleri kurmaca bir yolculuk içinde bir araya getirir. Depremle viraneye dönen şehrinden ayrılan Vira'nın İstanbul'un 7 tepesi boyunca sürdürdüğü arayış, yıkılmış iç dünyasını yeniden kurma çabasıdır.
Kahramanın eve yalnız dönmemesi, insanın hakiki yolculuklardan değişerek çıktığını gösterir. Sonuç olarak Halfabe, insanın kendisini, çevresini ve hayat boyunca değişen hallerini yeniden düşünmesine imkan veren özgün bir eserdir. Ayrıca eserin Kitap Yurdu Okur Ödülleri 2024'te anı deneme kategorisinde yılın en iyi 10 kitabı arasında yer alması da okurda karşılık bulan özgün anlatımının ve güçlü içeriğinin önemli bir göstergesidir. Aynaların düşmanlığını aldırmadan, ressamın yüzüne çizdiği resme sadık kal, kendine hoşça bak. Hoşça kal, hoşça kal ülkesine selam olsun.